Modern otomobiller her yıl daha güvenli oluyor. Peki o zaman neden bazıları basit bir manevrada yan yatıyor, savruluyor, hatta takla atıyor? Cevap yıllardır üreticilerin korku rüyası olan o testte saklı. Geyik testi. Gerçek hayatta aniden karşınıza bir engel çıktığında fren yetmez. Bazen direksiyonu sağa ya da sola kırmak zorunda kalabilirsiniz ve işte o anda otomobilin gerçek yüzü ortaya çıkar. Bugün şu sorunun peşine düşüyoruz. Neden birçok modern araç geyik testinde hala başarısız? Hazırsanız hadi başlayalım. Geyik testi kağıt üzerinde basit görünür. Ortalama 64 ila 80 km hız, kısa bir şerit değişimi. Ama iş pratiğe geldiğinde bu küçük manevra birçok aracın dengelerini alt üst ediyor. Öncelikle test otomobilin en ağır haliyle yapılıyor. Yolcular, bagaj, tam yük ne varsa içinde. Çünkü üretici isterse katalogdaki boş ağırlığı süper dengeli gösterebilir. Ama gerçek hayatta araç çoğunlukla dolu kullanılır. Bu yüzden test otomobili en zayıf olduğu anda yakalamaya çalışır. Bu manevrada aracı devirmeye çalışan temel şey viraj alırken oluşan yanal kuvvettir. Ve bu kuvvet otomobilin ağırlık merkezine çarpar. Ağırlık merkezi ne kadar yukarıdaysa oluşan kuvvet aracı o kadar kolay kaldıraca çevirir. Kısa dingil mesafesine sahip karoser olarak yüksek duran modeller, yani küçük ama uzun modelli MPV'ler, SUV'lar, ticari türevler bu testte genellikle daha fazla zorlanır. Çünkü bu tip gövdelerde ağırlık merkezi zaten doğal olarak yukarıdadır. Araç dolduğu anda bu nokta birkaç santim daha yükselir ve birkaç santim bile manevra sırasında devrilmeye giden yolu açabilir. Bu yüzden test sadece direksiyonu çabuk kırabiliyor mu sorusunu sormaz. Asıl ölçtüğü şey araç ani yük transferleri altında dengesini koruyabiliyor mu? Geyik testi yıllar içinde şunu ispatladı. Bir otomobilin güvenli olması için motor gücü yetmez, büyük frenler yetmez, dev lastikler yetmez. Eğer ağırlık merkezi yüksek ve süspansiyon kontrolsüzse 64 km/saat hızda bile o otomobile mezar kazdırabilir. Geyik testi dünya çapında duyulmuş olabilir ama onu efsaneleştiren olay 1997'de yaşanan bir skandaldı. Mercedes ilk kez kompakt sınıfa adım atıyor. A-Class markanın şehirli, modern, küçük ama premium yüzü olacaktı. Ancak test pistine çıktığında olanlar otomobil tarihine kara bir sayfa olarak yazıldı. A-Class gövdesi kısa ve yüksek bir tasarıma sahipti. Bu kombinasyon ağırlık merkezinin yukarıya taşınması anlamına geliyordu. Ayrıca 4 kişi bindiğinde, bagaj da dolduğunda bu merkez daha da yükseliyordu. Tıpkı uzun bir sopayı yan yatırmaya çalışmak gibi dengesi kolay bozuluyor. Test ekibi direksiyonu kırdığı anda araç birkaç sallımın ardından dramatik şekilde yan yattı ve takla attı. Sahnede herkes bir anda dondu. Bu Mercedes tarihinde görülmemiş bir utançtı. İlk açıklama bir sorun yok ama görüntüler tüm dünyaya yayılınca bu cümle çok kısa ömürlü oldu. Mercedes sonunda gerçeği kabul etti ve binlerce A-Class'ı geri çağırdı. Maliyet yaklaşık 250 milyon dolar. Peki çözüm neydi? Süspansiyon yeniden ayarlandı. Araç daha sert hale getirildi ve en kritik müdahale ESP modele zorunlu olarak eklendi. Bu olay sadece Mercedes'i değil, bütün otomotiv endüstrisini derinden etkiledi. ESP'nin güvenlikte ne kadar büyük bir fark yarattığı ilk kez bu kadar net ortaya çıkmıştı. A-Class'ın taklası otomobillerin sadece güç ve tasarım ile değil, denge fiziği ve elektronik kontrol ile hayatta kalındığını dünyaya hatırlattı. A-Class skandalı bir dönemi kapattı ama sorun bitmedi. Aradan yıllar geçti, teknoloji gelişti fakat birçok model hala geyik testinde dizlerinin bağı çözülüyordu. 2010'da sahneye bu kez bir ticari model çıktı, Citroen Nemo. Küçük gövde, yerden yüksek, kısa dingil mesafesi. Bu formül fizik için tam bir devrilme davetiyesi. Manevra sırasında Nemo kontrolü kaybetti ve takla attı. Bu sonuç kimseyi aslında şaşırtmadı. Bu tip araçlarda ağırlık merkezi doğal olarak yüksektir. Üstüne bir de içerisi doluyken denge tamamen bozulur. 2016'da bir başka dev sahne aldı. Toyota Hilux.
Arazide tank gibi ilerleyen bu pick-up geyik testinde neredeyse devriliyordu. 2008'deki testte benzer bir dengesizlik sergilenmişti aslında. Sorun neydi? Gövde yüksek, kasaya yük bindiğinde ağırlık merkezi daha da yükseliyor. Süspansiyonlar yumuşak, ani manevrada araç yan yatmaya meyilli. Toyota bu sonuçları ciddiye aldı. Mühendisler İsveç'e gidip test ekibiyle direkt görüştü. 4 ay sonra Hilux'un ESP yazılımı güncellendi. Lastik basınçları ayarlandı ve araç tekrar teste girdi. Sonuç başarıyla geçti. Bu testin ne işe yaradığını özetleyen güzel bir örnek. Sadece eleştirmiyor, üreticiyi daha güvenli bir otomobil üretmeye zorluyordu. 2020'de ekip bu kez RAV4'ü piste çıkardı. Pilot daha pist yolunda giderken bakalım Toyota ödevini yapmış mı diye hafif dokundurmaya yapıştırdı. Ama sonuç kötüydü. RAV4, ESP'nin geç ve yetersiz müdahalesi nedeniyle kontrolden çıkmaya çok yakın bir davranış sergiledi. Kıyaslamak için aynı segmentteki Nissan Qashqai'yi daha yüksek hızda bile mükemmel bir stabilize gösterdi. Sebep çok daha iyi ayarlanmış bir ESP. Aynı şekilde Kia Sorento'da gelişmiş elektronik kontrol sistemi sayesinde testi temiz geçti. Test ekibinde kıdemli mühendis arkadaş durumu özetliyordu. Toyota ESP'ye biraz daha odaklanmalı. Bu baskı işe yaradı. Toyota yazılımı revize etti. Aracı geri gönderdi ve ikinci denemeye RAV4 çok daha dengeli bir sonuç verdi. Geyik testinin en tartışmalı anlarından bazıları 2010'lu yıllarda sahneye çıktı. Kimi araç elektronik hatalar yüzünden dengesini kaybetti, kimi mühendislik tercihleri yüzünden fiziksel limitlerini aşamadı. 2012'de test pistine çıkan Jeep Grand Cherokee daha ilk manevrada tuhaf bir tepki verdi. Aracın ön lastiği patladı. Talihsizlik olabilir dediler. Test tekrarlandı. Sonuç yine aynı. 3. tur yine patlak lastik. Bu durum ekibi o kadar şaşırttı ki Jeep mühendisleri çağrıldı. Hatta Jeep tarafı test merkezinin araca yazılım yüklemiş olabileceğini ima edecek kadar ileri gitti. Bu gerilimden sonra test merkezi kısa ve net bir açıklama yaptı. 1997'deki A-Class'tan beri böyle tehlikeli bir davranış görmedik. Aileniz için Cherokee almayın. Bu cümle geyik testi tarihinde bir kırılma noktası oldu. Volkswagen Passat hibrit model ve ardından Skoda Superb hibrit kağıt üzerinde güvenli ve modern araçlardı. Ancak test sırasında arkalarının bir anda savrulması ekibin yüzünü anında asmaya yetti. Sebep neydi? Hibrit modeller genelde benzinli platformun üzerine batarya eklenerek üretiliyor. Yani ağırlık dağılımı tasarımın ilk halinde optimize edilmemiş oluyor. Batarya eklenince arka aksa fazla yük biniyor. Ağırlık merkezi geriye ve yukarıya kayıyor. Ani manevrada araç burnunu değil arkasını fırlatıyor. Test ekibi bu modeller için yorumu yapıştırdı. Bu segmentteki diğer araçlara göre kabul edilemeyecek kadar kötü. Karşılaştırmayı güçlendirmek için aynı pistte Peugeot 508 ve Mercedes C-Class'ta test edildi. İkisi de yüksek hızda dahi kararlılığını korudu. Ama ironik bir detay var. 2015'teki hibrit Mercedes C350 Passat kadar kötü bir performans sergilememişti. Sebep aynı. Sonradan eklenen bataryanın bozduğu denge. En iyi kim peki dersen cevap şaşırtıcı. 1999 model Citroen. Aktif hidropneumatik süspansiyon. Aracın her manevrada süspansiyon sertliğini anlık olarak ayarlıyor. Viraj yükünü dengeleyen bu sistem tekerlerin yere bastığı kuvveti sürekli kontrol altında tutuyor. Sonuç 85 km/saat hızda bile testi temiz geçen bir araç. Yani bazı teknolojiler zamanın ötesindedir. Citroen bunu 1950'lerden beri kanıtlıyordu. Geyik testi yıllar içinde pek çok modelin ayarını bozdu. Ama bazı araçlarda pistte adeta gövde gösterisi yaptı. SUV sınıfında olmasına rağmen Tesla Model X geyik testinde öyle bir performans sergiledi ki ekip bile şaşırdı. Çünkü bu aracın dengesi klasik SUV'lara hiç benzemiyordu. Neden? Batarya zemine çok yakın bir platforma yerleştirilmiş durumdaydı. Ağırlığın büyük kısmı şasenin en alt noktasında toplanıyordu. Gövde yüksek olsa bile kaldıraç etkisi minimumdu. Sonuç, araç yön değiştirirken o kadar stabil kaldı ki test ekibinden biri bu şey gerçekten devrilmeyi reddediyor diye espri yaptı. Kısacası elektrikli platformlar ağırlık merkezi konusunda içten yanmalı rakiplerine büyük fark yaratıyor. BMW M4 pistte kusursuz dengesiyle bilinen arka arkaya ödüller almış bir performans makinesi.
Ancak geyik testi tamamen farklı bir gerçekliği ölçüyor. Ani yön değişiminde elektronik müdahalelerle birlikte dengeyi ne kadar koruyabildiğini. M4 testte ilk hamleyi temiz atlattı ama arkadan bir savrulma oldu ve araç sınırda kaldı. Bu sonuç pek çok otomobil meraklısını şaşırttı. Çünkü yol tutuş çok iyi, geyik testinde başarılı algısı çöktü. Geyik testi şunu kanıtlıyor: sportif yol tutuş virajda stabilite sağlar. Ama bu testte yük transferi çok ani ve agresiftir. Araç gelen komutlara elektronik destekle cevap vermezse arka taraf bir kamçı gibi savrulabilir. M4'ün bu testte zorlanması tam olarak bu yüzden. Performans odaklı bir araç. Günlük hayattaki acil durum manevrasına göre ayarlanmamış olabilir. Bugün artık net bir tablo var. ESP'si zayıf ayarlanmış bir otomobil, ister SUV olsun, ister sedan, ister spor otomobil, ani manevrada sınıfta kalıyor. 2014'ten itibaren Avrupa'da tüm yeni otomobillerde ESP'nin zorunlu hale gelmesi boşuna değil. Testleri geçen otomobillerin ortak paydası tek şey: mükemmel elektronik stabilite kontrolü. Geyik testi yıllardır bize aynı gerçeği hatırlatıyor. Bir otomobil ne kadar modern olursa olsun fizik kurallarını kaldıramaz. Ağırlık merkezi, süspansiyon ve ESP doğru ayarlanmadığında 64 km gibi mütevazı bir hız bile aracı savurmaya yetiyor. Ama tüm bu testlerin asıl amacı tek bir noktaya çıkıyor. Trafikte hız kurallarına uyulmadığında hiçbir sistem sizi tamamen koruyamaz. Ani bir manevrada aracın stabil kalması önemli. Ama o manevranın şiddetini belirleyen şey çoğu zaman hızınız oluyor. Ne kadar iyi donanımlı bir araç kullanırsanız kullanın, en güçlü güvenlik sistemi yine sürücünün sağduyusudur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Trafikte dikkatli olun, hızınıza hakim olun.